Ramazan'da gün boyu aç ve susuz kalıyoruz. Ezan okununca ilk iş suya sarılıyoruz, değil mi? Peki ya bu alışkanlığın aslında vücudumuza zarar verebileceğini biliyor muydunuz? Aç karnına içilen su mideye şok etkisi yaparak sindirimi alt üst edebilir. Kan şekerinizi dengesiz hale getirebilir. Hatta bağışıklık sisteminizi bile zayıflatabilir. Peki doğru su tüketimi nasıl olmalı? İftarda ve sahurda nelere dikkat etmeliyiz? İşte herkesin bilmesi gereken önemli bilgiler. Değerli izleyicilerimiz, bu videoda aç karnına su içmenin bilinmeyen etkilerini, uzman görüşlerini, sağlıklı su tüketimi yöntemlerini konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikli olarak aç karnına su içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor buna bir bakalım. Birincisi mide asidi dengesizliği. Aç karnına su içmek, mide asidinin aşırı derecede seyrelmesine neden olabilir. Bu durum mide yanmasına, hazımsızlığa, şişkinliğe yol açabilir. Özellikle reflü sorunu olanlar, aç karnına çok su içtiklerinde mide asidinin yemek borusuna çıkmasını tetikleyebilirler. İkincisi, sindirimi zorlaştırır. Yemek yemeden su içtiğinizde mide sindirime hazırlıksız yakalanır. Özellikle soğuk su mide kaslarının aniden kasılmasına neden olabilir. Bunun sonucunda gaz, mide krampları, sindirim sorunları yaşanabilir. Üçüncüsü ani kan şekeri düşüşü. Su içmek kanı incelttiği için kan şekerinde dalgalanmalara neden olabilir. İftardan hemen önce aç karnına aşırı su içmek bazı insanlarda baş dönmesi ve halsizlik hissi yaratabilir. Dördüncüsü, böbreklere fazla yük bindirebilir. Aşırı su içmek, böbreklerin hızlı çalışmasına neden olur. Suyun vücuttan hızla atılmasını sağlar. Vücudunuz suyu tutmadan dışarı atarsa, aslında yeterince hidrasyon sağlayamamış olursunuz. Peki, aç karnına su içmenin faydaları var mı? Bir de buna bakalım. Öncelikle aç karnına su içmek bağırsakları temizler. Ilık su içmek, bağırsakları rahatlatır, sindirimi destekler. İkincisi, fazla su toksinleri atmaya da yardımcıdır. Böbrekleri destekler. Ama bunu da ölçülü yapmak lazım. Üçüncüsü, vücut susuz kaldığında cilt kurur. Bu yüzden kontrollü su tüketimi cilt için de çok önemli. Bakın buradaki en kritik nokta suyun miktarı ve içme şeklidir. Bir anda litrelerce su içmek yerine yavaş yavaş içmek en sağlıklısıdır. Gelelim iftarda su içme yöntemlerine. İftarda su içmenin doğru yöntemi nedir? Öncelikle aşırı su içmeyin lütfen. İftarda suyu bir anda içmek mideyi genişletebilir, büyütebilir, sindirimi zorlaştırabilir. Bunun yerine suyu küçük yudumlarla için. İkincisi, ılık ya da oda sıcaklığında suyu tercih edin. Soğuk su mide kaslarını kasacağı için şişkinliğe yol açabilir. Ilık su ise mideyi yavaşça rahatlatır. Üçüncüsü, su ile başlamayın. Hurmayla açın iftarınızı. Hurma doğal şeker içerdiği için vücudu rahatlatır. Önce birkaç hurma yiyin, sonra da biraz su için. Dördüncüsü, su tüketimini lütfen parçalı yapın. İlk su içişinizden sonra 5-10 dakika ara verin. Ardından bir bardak daha için. Böylece vücut suyu daha verimli kullanacaktır. Yani iftarda su içmek tabii ki önemli ama nasıl içtiğimiz daha da önemli. Değerli izleyicilerimiz, iftarda yaptığımız en büyük hatalardan birkaçını sizinle paylaşmak isterim. Bunlardan birincisi aşırı soğuk suyu içmek. Daha önce de ifade ettik. Çok soğuk su içmek mideye zarar verir. İkincisi yemekten hemen sonra aşırı su içmek, suya abanmak bildiğiniz. Yemek yerken yemekle birlikte çok fazla su içmek mideyi genişletir. Bu da aynı zamanda şişkinliğe neden olur. İftarda yaptığımız en önemli hatalardan birisi de değerli izleyicilerimiz, suyun yerine şekerli içecekleri koymak. Şekerli içecekler bırakın susuzluğu gidermeyi, vücudu susuz bırakabilir. Bunlardan kaçınarak daha doğru, daha sağlıklı bir Ramazan geçirebilirsiniz. Şimdi sormak isterim, sizler iftarınızı nasıl açıyorsunuz? Değerli izleyicilerimiz, bu bilgiler faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı lütfen unutmayın.
sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirmenizi diliyoruz. Bilgi burada, şifa burada. Her sözüm ruhuna dokunur, unutma. Bugünlük bu kadar ama bitmedi daha. Abone ol.